Evet arkadaşlar, hepinize merhaba. Tekrardan yeni bir video ile karşınızdayım. Peki bu videoda ne yapacağız? Şimdi biliyorsunuz, seyahati planlamak bazen zor olabiliyor. Bunun ile ilgili bir yapay zeka yapmışlar. Seyahati direkt önceden planlayan. Bakalım eksikleriyle artılarıyla bir incelemiş olacağız. İsterseniz hemen ekrana geçelim. Şimdi aynen internete Google'a şu şekilde yazıyoruz ve şu yeşilli olana tıklıyoruz. Palmiye ağaçlı olana. Sonrasında buradan bakacağız, tamam mı? Hani her şeyi söylememizi istiyor. Seyahat günün ne olacak falan filan. Ee, Mesela diyelim 3 gün işte bildiğimiz hani İstanbul'dan gidelim mesela. Neler yapacak bunu çok merak ediyorum. Seyahat tarzımızda kültür ve tarih. Buradan seyahat tarzında değiştirebiliyorsunuz ama ne kadar değişir onu bilmiyorum. İsterseniz biraz bakarız. Bir dakika. Bugün eğer hakkımı harcamadıysam, hak diye bir şey var galiba bu uygulamada da. Hakkımı harcamadıysam bakarız bir de. Yani çok değişiyor mu diye mesela. Kültürel tarihi diyelim, koşmak diyelim. Şimdi diyor Ayasofya ziyareti, Topkapı Sarayı, Yerebatan Sarnıcı. Şimdi şöyle söyleyeyim size. Bu üç yerde birbirine çok yakın, tamam mı? İstanbul'u bildiğimden söylüyorum. Bu uygulamada sevmediğim şey şu. Evet, çok güzel. Hepsini şey yapmış işte, yemek yiyebileceğin yerine kadar sonra oteli bul demiş direkt. Bu şekilde devam ediyor. 3 gün boyunca çok güzel sıralıyor. Eğer hiçbir alakanız yoksa, hiç bilmediğiniz bir yere gidiyorsanız tamam, süper. Ama burada eksik olan şey bence şu. Şimdi bu üç yer çok yakın olduğu için ben daha çok yer gezebilirim mesela. Tamam mı? Ya bir güne daha çok yer gezebilirim. Bence uygulama şunu hesaplamıyor. Yani sizin gün içerisinde atabileceğiniz adımı. Yani mesela ben günlük 30 bine kadar zorlarım mesela. Yani 30 bine kadar zorluyorsam bana farklı yerlerde göster. Ne bileyim, Gülhane Parkı'na da götür mesela beni. Sallıyorum yani. Veya işte nereye yere batan Şerefiye Sarnıcı'na da gitti mesela. Hani bunlar öyle birbirinden o aman aman uzaktaki yerler değiller yani. Bence hani seçiyoruz ya işte, kültür turu olsun, şu kadar gün şurası işte. Kaç adım atabileceğim, hatta yemek için veya otel için ayırabileceğim para miktarları da olması lazım bu tatil için ki mesela öyle bir şey yazayım ki mesela şimdi bana mesela, ben az önce İtalya dedim mesela, bana bir restoran öneriyor. Belki de benim oraya param yetmeyecek mesela, ama mesela kıstığımda bana belki de bir sokak yemeği öner mesela. Hani sallıyorum yani, o kısmında olması çok zor ama onun dışında hiçbir bilginiz yoksa bir şehir hakkında, böyle Langs diye indiniz, hiçbir şey görmediniz, o zaman kesinlikle kullanabileceğiniz bir uygulama. Şimdi bir de şey denemek istiyorum. Mesela romantik deyince mesela değiştirecek mi mekanları, onu çok merak ediyorum. Basalım bakalım. O da önemli. Evet. Şimdi değiştirdi mi çok? Yerebatan Sarnıcı camiyi bir çıkarttı. Boğaz gezisi eklemiş. Galata Kulesi ziyaretini normalde de ekliyor bu arada arkadaşlar, aynen. İstiklal Caddesi'ne yürüyüş eklemiş. Ya mesela Ulus 29 diyor ya, bunu sanki yanlış hatırlamıyorsam duyduğum bir restoran galiba. Hani hatırımda böyle kalmış. Mesela bazı insanlara pahalı gelebilir. İşte burayı o yüzden filtrede para bölümü de olmalı. Mesela parasını düşürünce mesela daha çok sokak yemeğine dönmeli. İşte para artıyorsa daha çok restoran yemeğine dönmeli gibi bir detay eklenebilir. Bir de adım atma gücü anlamında da eklenebilir. Hani mesela ben 30 bin atarım abi. Ben 30 bin atabiliyorsam beni daha fazla yere götür mesela. Sallıyorum. Ee, evet, hemen Kadıköy Moda tabii girişini yapıyor. Kız Kulesi hemen girişini yapıyor. Evet, birazcık çevirdiği kesin. Ama çok cidden ne kadar çevirebiliyor? %50 diyelim. Tam da %100 hani full romantizm koyduğunu düşünmüyorum ben Gezi'ye. Ama yine de çeviriyor yani, o kadar hani boş bir seçenek değilmiş, onu öğrenmiş olduk. Güzel. Ama dediğim gibi hani şey seçeneği olması çok güzel olurdu. Bir de böyle hazır oluşturulan planlar var. Onların olması da güzel. Yani bazı insanlar hazır oluşturmuş galiba, onları koyuyor mesela önüne. Mesela Manil'de aile dostu bir gezi mesela diyor. Kuala Lumpur'da aile dostu gezi mesela, tıklayalım. Bu aileyle böyle gezmelik falan şey takılmaca falan. Akvaryuma gidin diyor. Burada en önemli olan şeylerden bir tanesi, şunu Türkçe çevireyim de, şu ikiz kuleleri. Ha, şu ikiz kuleleri her fotoğrafta görürüz. Yani bunu bir görmemiz lazım. Yani dediğim gibi uygulama şey anlamda çok iyi. Hani gerçekten şehir hakkında hiç bilginiz yok. Ne yapacağınızı, hangi sırayla gideceğinizi de pek bilmiyorsunuz. Hemen size yakın olan 3-4 çok popüler olan ne derler ona, lokasyonu gösterebiliyor. Kuş parkı falan, botanik bahçe, tema park. Cami Sultan Selahaddin Abdülaziz Camii.
Şimdi ben şöyle söyleyeyim. Acayip diğer ülkelerdeki camileri gezmek çok istiyorum. Sebebini şunu söyleyeyim. Çok daha farklı mimaride bize göre yapıldığı için benim çok ilgimi çekiyor. Yani mesela şuradan bakıyorum böyle küçük bir resimden. O bile şu an ilgimi çekti. Yani farklı böyle mimaride olunca böyle çok hoşuma gidiyor acayip. Mesela şey vardı. Sizden önce burayı araştırırken videoyu çok fazla uzun tutmak istemiyorum. İtalya'ya biraz baktım mesela. Orada bir bazilika var. Vatikan'da olması lazım. Çok ünlü. Acayip. Herkes şu bazilikaya gidin, bazilikaya gidin. Mesela ben bazilikanın tanımını bilmiyorum. Büyük ihtimalle bu kilisenin daha büyüğü gibi bir şey mi acaba? Tam bilmiyorum. Mesela. Mesela onu da acayip merak ediyorum. Diyorlar çünkü tavanına bakmaktan işte kafanı yere indiremiyorsun. Gerçekten öyle mi? İnşallah görürüz bir gün diyoruz. Videomuzu da sonlandırmış oluyoruz. Dediğim gibi hani çok böyle gerçekten alakanız yoksa güzel bir uygulama. En azından kafanızda bir rota kurmak konusunda hiç bilmediğiniz bir yere gidiyorsanız. Ama onun dışında bence eksikleri olan, eklenmesi gereken şeyler olan mesela diyelim bir günde daha fazla yere beni götürebilir. Veyahut da benim belki de bütçem oradaki restorana uygun değil. Daha çok sokak lezzetine yönelik veya daha uygun fiyatlı önerim yapması daha iyi olabilir ama internette birkaç tane yorum okudum. Yeni bir site olduğuna dair okudum. Daha da geliştirilebilir diye umuyorum o yüzden. Kendinize çok iyi bakın.